Dostlar merhaba. İkinci Dünya Savaşı'nda havada ve karada da olduğu gibi deniz üzerinde de büyük bir savaş vardı. Alman denizaltı sürüleri İngiltere'nin bulunduğu Britanya adasını abluka altına alıp yıldırma politikasına girişmişlerdi. Neredeyse İngilizlerin günlük bir yük gemisi batıyordu. Hatta zaman zaman yolcu gemilerini bile batırıyorlardı. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nda denizde çok fazla işler döndü ama hep karada olan savaşlar konuşuluyor. Şunu demeliyim ki dostlar, İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen kısım İngiliz kanalının korunmasıydı ve İngiliz anakarasının güvenliği denizlere bağlıydı. Ayrıca Kuzey Afrika'da da büyük çatışmalar döndü diyebilirim deniz konusunda. Almanların Kuzey Afrika'da kaybetmesinin sebebi denizden ikmal alamamasıydı tabii ki. Asıl büyük deniz savaşlarına gelirsek Japonlar ve Amerika arasında geçen bu Pasifik Deniz Savaşlarıydı. İkinci Dünya Savaşı'na Amerikalıları sokan ve kaderini değiştiren saldırı Pearl Harbor saldırısı oldu. Aynı zamanda da Pasifik cephesi açıldı, hem de İngiltere'nin yeni bir müttefiki olmuş oldu. 7 Aralık gününde erken saatlerde Japon donanması uçak gemilerinden kalkan uçaklarla Pearl Harbor deniz üstüne bir operasyon düzenledi. Operasyonun amacı, Büyük Okyanus'ta kuvvetle muhtemel bir Amerikan askeri müdahalesini önlemekti. Saldırılar sonucu 12 Amerikan savaş gemisinin ciddi şekilde hasara uğratmış veya batırmıştı ve 188 savaş uçağını da imha etmişlerdi. İnsan kaybına ise gelecek olursak Japonlar tam 2400 Amerikan askerini öldürmüştü. 68 sivilin de ölümüne neden olmuştu. Ve böyle birçok deniz muharebesinde birçok da gemi battı. Mesela Singapur Savaşı. Müttefik ordularının Malaya'da yenilmesinin ardından durumun umutsuzluğunu gören Müttefik Ordular Komutanı 27 Ocak'ta kalan kuvvetlere çekilme emri verdi. 7 Şubat'ta Singapur üzerinden saldırıya geçen Japonlar bir hafta içerisinde kenti ele geçirdiler. 15 Şubat 1942'de kalan Müttefik ordularının da teslim olmasıyla savaş sona erdi. Dönemin Büyük Britanya Başbakanı Winston Churchill da gelişmeleri şöyle özetlemiştir: Singapur'un düşüşü ülkemiz tarihindeki yaşadığı en kötü felaket ve en büyük teslim olma olayıdır. Dostlar, aslında 2. Dünya Savaşı'nın kaderinin tam olarak Midway'de döndüğünü biliyor muydunuz? Miğfer saflarından sonra savaş İngiliz ve Amerikanların lehine dönmüştü. Yani yine dünyanın kaderini deniz belirlemişti. Muharebenin amacı stratejik Midway adasını almak ve Amerikan uçak gemilerini yok etmekti. Japonlar bunu amaçlamıştı. Bu amaçla toplanan Japon armadası 200 parçalık Japon filosuna 8 uçak gemisi ve 11 zırhlı bulunuyordu. Buna karşılık Amerikalıların hazırlayabildiği 3 uçak gemisi etrafında 76 parçalık bir filo hazırlayabilmişlerdi. Aslında Japonlar deniz üzerinde Midway'de Amerikalıları gafil avlayacaklarını sanıyorlardı. Japon İmparatorluk filosunun bel kemiği olan en önemli 4 uçak gemisini batırdı Amerikalılar. Bu savaşta Amerikalıların lehine sonuçlanmasındaki en önemli etken Amerikan ordusunun Japon şifreleme sistemini çözmesiydi. Ve Japonların bundan haberi olmamasıdır. Japon uçak gemilerinin batırılmasındaki en büyük etken ise Japon amiralinin hazırda bekleyen silahlı yüklenmiş muharebe uçaklarının saldırı filosu geri dönmedi diye bombardıman cephanesi yüklemek amacıyla hangara indirmesidir. Ve bu Japon amiralinin yaptığı saçmalıklar doğrultusunda ise tam bu sırada da Amerikan uçaklarının gemiye saldırmasıdır. Aslında en önemli etken ise Japonların teknolojisiydi. Bu savaştan ve sonraki savaşlarda da Japon donanmasının yenilmesindeki en büyük ve en önemli etkenlerden biri ise Japonların gemisindeki radar bulunmamasıdır. Dostlar, 2. Dünya Savaşı'nda hem denizde hem de okyanusta bu şekilde onlarca muharebe oldu. Bu arada hepsini anlatırsam büyük ihtimalle videonun süresi çok fazla derecede artacaktır. Ama böyle birçok deniz muharebesine şahit oldu 2. Dünya Savaşı. Ama savaşın kaderini genelde karada olmasına rağmen hep deniz belirledi. Sovyetler Doğu cephesinde Almanlara karşı bitik haldeyken imdatlarını İngilizler yetişti ve İngilizlerin ürettiği binlerce tank ve motorize aracı destek olarak aldılar. Hatta kıtlık döneminde Sovyet halkına İngiltere'nin fasulye gibi, nohut gibi temel yemek ihtiyaçlarını da karşılayacaktı. Bu destekler sağlandı tabii ki, ama desteklerin sağlandığı yer ise Churchill'ın dünyanın en zor yolu olarak bahsettiği şu anki Rusya'nın kuzey limanlarından yapılıyordu. Bahsettiğim limanlar dostlar, bildiğimiz gördüğümüz limanlar gibi değil, yılın belli bölümlerinde genellikle buzul haldedirler. Yani Sovyetlerin düşmemesi için savaşın seyrinde yine gemiler çok önemliydi ve Almanlar yardımı kesmek için birçok deniz muharebesine girişti. Dostlar, yani bütün bunlar doğrultusunda, yani bu savaşta dünyanın birçok yerinde deniz muharebeleri oldu. Onlarca deniz muharebeleri oldu ve toplamda tam 1554 tane gemi battı. Bunların içerisinde ise maalesef sivil gemileri de vardı. Dostlar, bu videomuz da böyle. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Eğer eksik veya yanlış bir şeyler bulduysanız da yorumlara yazın ve konuşalım lütfen. 1000 abone hedefimiz için de lütfen abone olmayı unutmayın.